Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle yine size çok faydalı olacağını düşündüğüm bir video ile birlikteyiz. Biliyorsunuz epoksi ile uğraşıyorum uzun bir süredir. Sizlerin de ilgisi her geçen gün artıyor. Onun için çok fazla soran oluyor bana. Bu epoksi çalışması nasıl bir şeydir? Ben de yapabilir miyim? Bana öğretir misiniz? Bununla ilgili eğitim verir misiniz diye. Tabii birkaç tane videomuz var aslında kanalımızda. Kısa videolarımız var. Dantelli tepsi yapım videomuz var. Papatyalı tepsi yapım videosu var. Yalnız şöyle bir durum fark ettim. Planlı yapmadığım için belki de. Evet, bu yapım videolarımızda her şeyi anlatıyoruz. İşte pürümüzü kullanıyoruz. İşte epoksimizi karıştırıyoruz. Kalıba döküyoruz. Ama kafalarda şöyle bir soru işareti oluşuyor. Pürmüz nedir? Bu kalıbın özelliği nedir? Epoksi neden karıştırılıyor? Karıştırılan bir şey mi? Tek satılan bir şey değil mi? Doğal olarak hiç bilmediğiniz bir alan olduğu için bu sorularla da baş başa kalıyorsunuz. O yüzden şöyle bir karar verdim. Belki eğitimci olmamın getirdiği bir şey. Öğretmenlik mesleğinden dolayı nasıl daha iyi öğretebilirim düşünürken dedim ki ben bir seri hazırlayayım. Epoksi eğitim videoları 1, 2, 3, 4 şeklinde. Ama birinci videomuz mutlaka kullanılan malzemeler nelerdir? Bu malzemeleri alırken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi malzeme ne işe yarar? Onun için birinci videomuzda en temel olan kullanılan malzemelerimiz olacak. Bununla ilgili size önce malzemelerin isimlerini vereyim. Ondan sonra da o malzemelerin özellikleri nedir, nelere dikkat ederiz bunlara bakalım. Şimdi birincisi temel ana malzememiz epoksi. Şu şekilde göstereyim. Bu biraz büyük bidonlar. Bunların daha büyükleri de var, daha küçükleri de var. Deneme amaçlı daha küçük oluyor. A ve B şeklinde iki şişe halinde alıyoruz bunları. İkinci kullanacağımız malzeme bu şekilde silikon kalıplar, tepsi kalıbı ya da şu şekilde kitap ayıracı çeşit çeşit kalıplar var. Üçüncü kullanacağımız malzeme olmazsa olmazımız hassas teraziler. Bu şekilde iki tane hassas terazi göstereceğim size. Üçüncü malzememiz bu. Bir diğer malzememiz karışım işlemi için A ve B iki ayrı bileşen şeklinde olan epoksimizi karıştırmak için kullanacağımız kaplar. Bunları da yine boy boy kullanacağımız, hazırlayacağımız gramaja göre seçebiliyoruz. Yine bir diğer kullandığımız malzeme pürmüz çakmaklarımız. Bunlar da yine böyle boy boy oluyor. Evdeki çakmak bile işimize yarayabilir. Yine bu çalışmaları yaparken kullanacağımız şu şekilde gaz maskeleri, bu filtreleri de değiştiriyoruz. Çıkardığı kimyasal gazı solumamak adına zararlı olduğu için bu maskeyle çalışma yapıyoruz. Epoksi kuruduktan sonra hiçbir zararı yok. Önemli olan yapım aşaması. Yine bu şekilde bir 3M gözlük, gözlerimizi korumak için kullandığımız. Bir diğer kullandığımız malzeme şu şekilde bitmiş ürünlerin kenarlarını kullanmak için, kenarlarını boyamak için kullandığımız sıvı varak takımları. Bunların yine renkleri oluyor. Birazdan bununla ilgili yine bilgi vereceğiz. Yardımcı malzeme olarak kullandığımız birçok şey var ama bundan önce bir de hemen şunu göstereyim. Mutlaka eldivenle çalışma yapıyoruz bu çalışmaları yaparken. Böyle bildiğimiz eldivenleri kullanıyoruz. Yine yardımcı malzemelerimiz var. Bunlar nelerdir? Şu şekilde kuru papatyalar. Bunları kullanıyoruz. Şöyle göstereyim. Yine deniz kabukları, deniz çalışmalarında kullandığımız şu şekilde deniz kabukları. Ayrıca epoksiyi renklendirmek için kullandığımız birçok şu şekilde pigmentler var. Bunlar toz halinde olabiliyor. Bu şekilde sıvı olanları oluyor. Bu şekilde renklendirmelerde kullandığımız pigmentler. Bir diğer ürünlerimiz şu şekilde renkli renkli glitterlar, pullar, taşlar. Aklınıza gelebilecek her şeyi
kullanabiliyorsunuz. Şöyle varak takımları var yine. Yaprak varak diye geçiyor. Bu şekilde ufalanmış ya da yaprak yaprak satılıyor. Yine bunların da renkleri oluyor. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz bu şekilde. Peki bu malzemelerde nelere dikkat ediyoruz? Kısaca onları da bir bakalım. Şu şekilde demiştik, A ve B bileşeninden oluşan epoksi ana malzememiz bu. A reçine, B de sertleştirici olarak geçiyor. Bu şekilde daha küçük şişeler halinde de alabiliyoruz. Peki bu epoksilerde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir kere bunlar ayrı ayrı satılmıyor. Yani benim elimde B kaldı, sadece A'yı alayım deme şansınız yok. Bunlar mutlaka birlikte satılıyor. Zaten artmaması gerekiyor. İkisini belli bir oranda karıştırıyoruz. Peki karışım oranında neye dikkat ediyoruz? Yani bundan ne kadar kullanacağım, bundan ne kadar kullanacağım? Bu kesinlikle kullandığınız epoksinin markasına göre değişiyor. Birçok epoksi 2'ye 1 oranındadır. Ne demek 2'ye 1 oranı? 2 ölçü A kullanıyorsak 1 ölçü B kullanıyoruz. Mesela 200 gram A kullanıyorsam 100 gram B koyuyorum ve bu şekilde karışımı hazırlıyorum. Ama dediğim gibi bu durum markadan markaya değişir. Oranları 4'e 1 olan, 3'e 2 olan, hatta 1'e 1 olan epoksiler bile var. O yüzden mutlaka üzerinde yazan karışım oranına dikkat edeceksiniz. Benim kullandığım marka bu ve bu markada 2'ye 1 oranında karışım hazırlıyoruz ve bu karışımı hazırlamak çok kolay. Birinci bilmemiz gereken özelliklerden bir tanesi bu. İkincisi, yani epoksi ile ilgili bilmemiz gereken şeylerden bir diğeri, hangi çalışmayı yapacaksak ona uygun epoksi kullanıyoruz. Tepsi mi yapacağız? Masa ya da sehpa, yani kalın döküm bir çalışma mı yapacağız? Küçük tokalar, takılar, tesbihler mi yapacağız? Yoksa deniz efekti olan bir ürün mü çalışacağız? O yüzden alacağınız epoksilerde buna dikkat ediyorsunuz. Ben tepsi ve diğer takı anahtarlık çalışması yaptığım için ince döküm epoksi kullanıyorum. İnce döküm. Eğer masa ya da sehpa çalışması yapacaksanız o zaman kalın döküm epoksi kullanıyorsunuz. Deniz efekti çalışması yapacaksanız ona uygun epoksi kullanmanız gerekiyor. Yani hangi epoksiyi ne için kullanacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Yine bir diğeri, üçüncü olarak dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bunların kuruma süresi. Kuruma süreleri de değişiyor. Mesela benim kullandığım epoksi tepsilerde kullandığım geç kuruyan bir epoksi. Yani kullandığımız markaya göre kuruma süreleri ve sertleşme süreleri değişiyor. Mesela 8 saatte kuruyan epoksi de var. 10 saatte kuruyan da var, 24 saatte kuruyan da var. Mesela benim kullandığım epoksim 24 saatte kuruyor, 48 saatten sonra sertleşmeye başlıyor. Ama bir de hızlı kuruyan epoksiler var. Mesela şu elimdeki hızlı kuruyan bir epoksi. Magnet çalışması, saat çalışmasında ya da renkli çalışmalarda hızlı kuruyanlar çok daha iyi oluyor. Tabii bunların çalışma süreleri biraz daha hızlı oluyor. Daha hızlı hareket etmek gerekiyor. Epoksilerde bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. 3 şeyin öneminden bahsettik. 1. Mutlaka A ve B 2 şişe halinde geliyor ve karışım oranlarına dikkat ederek karışım yapıyoruz. İkincisi, hangi çalışma yapacaksak ona göre epoksimizi seçiyoruz. Üçüncüsü, yine geç kuruyan ya da hızlı kuruyan olarak tercih ettiğimizde çalışma süremizi ona göre hazırlıyoruz, ayarlıyoruz. Bir diğer dördüncü özellik var. Kış aylarında epoksi çalışmasını yapmak biraz zor oluyor. O yüzden de kışın epoksi çalışmasına karışım yapmadan önce mutlaka epoksilerimizi ısıtıyoruz. Çünkü bunlar üşüyor. Size göre sıcak gelen bir oda ortamı, oda sıcaklığı onlar için soğuk olabiliyor. Kristalleşme dediğimiz bir şey oluşuyor epoksilerde. Bunu önlemek için ısıtma yapıyoruz mutlaka. Bununla ilgili ayrıca bir video zaten olacak kanalımızda da. Isıtmayı nasıl yapıyoruz? B'yi değil, sadece A şişesini kalorifer peteğinin üzerinde de ısıtabiliriz. Herhangi bir kaynamış suyun içine koyup hani balı, donmuş balı akışkan hale getirmek için işlem uyguluyoruz ya, onun gibi düşünün. Daha sonra oda sıcaklığına geldiği zaman karışımımızı yapıyoruz kış aylarında. Çünkü kış aylarında epoksimiz üşüyor.
Gelelim ikinci malzememiz, yani kalıplarla ilgili bilmemiz gerekenler. Birçok kalıp var. Mum kalıbı var, epoksi için kalıp var, mutfakta kullandığımız silikon kalıplar. Peki bu kalıpları alırken neye dikkat edeceğiz? Bir, mutlaka epoksiye uyumlu silikon kalıp olması gerekiyor ve bu şekilde yumuşak olacak. İthal kalıplar çok fazla satılıyor. Onlar bu kadar yerli üretimler kadar iyi olmuyor ama onları da kullanabilirsiniz. Bu şekilde tepsi kalıbı ya da ayraç kalıbı, ne isterseniz bir sürü kalıbımız var ama epoksiye uyumlu olması gerekiyor. Peki kalıplarla ilgili bilmemiz gereken özelliklerden bir tanesi nedir? Bir, dedik ki epoksiye uyumlu kalıp olacak. İkincisi bunların temizliği. Suyla yıkamıyoruz. Eğer çok kötü, çok tozlandıysa ılık suyla hafif elimizle bu şekilde yıkayabiliriz. Ama mümkün mertebe yıkamıyoruz. Peki yıkamadan kirlendiğinde nasıl temizleyeceğiz derseniz, şu şekilde bir silikon bant alıyoruz ve bu şekilde üzerine yapışan tozları, kirleri bakın bu şekilde alabiliyoruz. Temizliklerini böyle yapıyoruz. Üçüncüsü, bunları saklama koşulu. Bunları saklarken asla böyle üst üste koymayacaksınız. Çünkü bunun izi buraya çıkar. O zaman yaptığınız her üründe de o izler çıkacaktır. O yüzden kalıplarınızı saklarken mümkün mertebe ayrı ayrı kutularda ya da aralarına sert bir karton koyup bu şekilde üst üste koyabilirsiniz. Ama ben tozlanmasını önlemek için ne yapıyorum? Pizza kutularının içine koyuyorum ve bu şekilde muhafaza ediyorum. Bu kalıplarla ilgili bir diğer özellik, bunlar demirbaş evet ama sınırsız kullanım yok. Kimyasal bir ürün olan epoksi bunları bir süre sonra matlaştırıyor, parlaklığını gideriyor. O yüzden ürün artık mat çıkmaya, hatta kalıba yapışmaya başlıyor. O yüzden bunların bir ömrü var. O ömrünü tamamladığında artık silikon kalıplarınızla ayrılma vakti gelmiş demek. Mesela bunlardan ürün çok güzel çıkar, hala parlak, ama bir süre sonra ne oluyor? Bunlar matlaşmaya başlıyor, kenarlarından yıpranmaya başlıyor. Döküm ömrü ne kadardır derseniz ortalama 10. İthal ürünler için 4-5 döküm ama bu kaliteli bir kalıp alıyorsanız eğer en az 10 döküm yapabiliyor olmanız gerekiyor. Bazen çok daha iyi bir kalıpsa ve kullanma koşullarına da dikkat ettiyseniz 15 döküme kadar döküm yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunların da bir ömrü var. Üçüncü olarak şu şekilde tartımızdan bahsetmiştik. Asla tartı olmadan epoksi çalışması yapmıyoruz. Ölçü bardaklarıyla yapabilir miyiz diye soranlar oluyor ama hayır. Neden? Çünkü A, şişemiz her zaman, yani reçine yoğun kıvamlı. B, sertleştirici ise akışkan bir kıvama sahip. O yüzden siz ölçü bardaklarıyla ölçmeye kalktığınız zaman yoğunluk farkından dolayı hata yapacaksınız. O yüzden mutlaka tartı kullanıyoruz. Peki bu tartılarda neden önümde 2 tane tartı var? Hangisini kullanmalıyız? Mesela tepsi yapacaksak, saat yapacaksak ya da masa sehpa yapacaksak, yani büyük gramajlar hazırlayacaksak o zaman bu terazimizi kullanıyoruz. Mutfak terazisini. Ama küçük çalışmalar yapacaksanız, tesbih ya da birkaç tane anahtarlık yapacaksanız o zaman bu kuyumcu hassas terazisi dediğimiz bu teraziyi kullanıyoruz. Böylece hata payını gidermiş oluyoruz. Tartarken de neye dikkat ediyoruz? Bunları yine videolarımızda ayrı ayrı olacak. Şunun darasını mutlaka hesaba katacaksınız. Bu bardak genelde 4 gram geliyor. Yani siz diyelim ki 300 gram bir epoksi hazırlamak istiyorum ben. 200 gram A'dan 100 gram B'den koyacağım. Ama bunu hesaplarken bunun 4 gram darasını hesaba katmalıyım. Eğer katmazsam yanlış oran olur. Yanlış oran demek de ürününüzün maalesef sorunlu olması demek. Bir de homojen karışım dediğimiz, yani bunu A ve B'yi ekledikten sonra çok güzel karıştırmamız gerekiyor. Yine epoksi nasıl hazırlanırla ilgili videomuzda ayrıntılı bir şekilde olacak. Bir diğeri, demiştik ki çalışma yaparken kullanacağımız şu malzemeler. Bunları kullanmak zorunda mıyız?
diye çok soran oluyor. Normal maske kullansak olur mu? Epoksi kimyasal bir ürün. Yapım ve kuruma aşamasında çıkarttığı gaz ciddi anlamda ciğerlere zarar verdiği için kesinlikle bunu tavsiye ediyoruz. Hele ki sürekli bu işi yapıyorsanız, belki bir iki deneme için açık havada yapıyorsanız birkaç maske üst üste takıp yapabilirsiniz. Ama ben kesinlikle bunu tavsiye ederim. Bu şekilde gaz maskesi, yanlarında filtreleri oluyor ve bunları belli aralıklarla 3-4 ayda bir de değiştiriyorum. Çünkü bir süre sonra işlevini kaybediyor. Zaten asla koku duymuyorsunuz bunu kullandığınız zaman. Yine gözde kuruluk vesaire yapmasın ya da zarar vermesin diye bu şekilde gözlük kullanıyorum. Bazen bunu değil, normal gözlükte kullandığım oluyor. Yine eldivenle çalışma yapıyoruz mutlaka. Çünkü elimize bulaştığı zaman onu temizlemek zor oluyor. Epoksi elinize oldu ya bulaştı, onu temizlemenin en güzel yolu limon ya da sirke. Bu şekilde çalışma yaparken bunları kullanıyoruz. Bir diğer dikkat etmemiz gereken, şu kullandığımız bardaklar dedik ya, plastik bardak kullanmamız gerekiyor. Ya da plastik herhangi bir kap. Çünkü epoksi sadece plastiğe tutunmaz. Yani siz bir metal ya da bir seramik içinde bu karışımı yapamazsınız. Yapmamanızı da tavsiye ederiz. Peki neden şeffaf olsun? Şeffaf olmalı ki homojen karışım yapıp yapmadığınızı iyi anlayabilelim. Hatta içine hayalet çizgiler deriz. O çizgiler varsa karışım olmamış demek. Şeffaf bardakta bunu her zaman daha iyi görüyoruz. Hatta çizgisiz bardak olursa çok daha iyi olur. Ben kullanıyorum ama yeni başlayanlar için düz olanını tavsiye ediyoruz. Peki yine karıştırma çubuğumuz. Epoksi hazırlarken bu şekilde karıştırma çubukları kullanıyoruz. Bu çubukların da yine ahşap ya da plastik olması gerekiyor. Metallerle karışım yapmıyoruz. Yine bir diğer kullandığımız malzemeler şu şekilde pigmentler demiştik. Bunlar istediğiniz renk satılıyor. Toz olanı var, sıvı olanı var, hatta transparan pigmentler var. Yani renkli epoksi diye bir şey yok. Hazırladığınız epoksiye bunları katarak istediğiniz rengi elde edebiliyorsunuz. Bunların özelliği dediğim gibi sıvı olanlar var. Bir de bu şekilde metalik olanlar var. Metalik olanlar var. Bunlar biraz daha böyle sedefli dediğimiz canlı görünüm sağlıyor. Çok daha hoş oluyor bunlar. Bir diğer şu şekilde yine epoksi çalışmalarında kullandığımız böyle taşlar var. Bunlar renklendirilmiş de oluyor, sade de oluyor. Boncuklar, taşlar, inciler. Aklınıza gelebilecek, hayal gücünüzde neyi hayal ediyorsanız yapabileceğiniz her türlü malzeme var. Bir diğeri şu şekilde papatya demiştik. Hatta şöyle göstereyim. Bu arada bu da terzi cımbızı. Bu müthiş bir şey. Çok basit bir ürün ama epoksi çalışmasında gerçekten çok önemli. Neden? Kurumuş, mutlaka kurumuş çiçek kullanıyoruz epoksi çalışmasında. Papatya ya da hangi çiçek olursa olsun. Çiçeklerimizin mutlaka tam kurumuş olması gerekiyor. Ve asla nemli olmaması gerekiyor. Yoksa bir süre sonra epoksinin içinde renk değişip çürümeye başlıyor. İşte bu cımbız da bunları böyle yapraklarını zedelemeden tutmamızı sağlıyor. O yüzden müthiş bir alet bu. Bu şekilde papatyalar da yine hazır bir şekilde satılıyor. Bakın şöyle kolay bir şekilde alıp yerine koyabiliyorum. Yine şu şekilde bakın deniz kabukları var. Bunları yine kullanabiliyoruz. Deniz yıldızları. Her şeyi kullanabiliyoruz. Anahtarlık veya onun gibi çalışmalarda şu şekilde aparatlar oluyor. Bunları kullanıyoruz. Şunu unuttum. Bu varak demiştik. Bu varaklar bu şekilde gümüş, bakır ve altın şeklinde oluyor. Epoksinin içine karıştırarak ışıltılar elde edebiliyoruz. Bu da benim en çok kullandığım malzemelerden bir tanesi. Bir tane de raspamız vardı. Şurada. Şöyle bir alet var. Raspa diyoruz buna. Bu şekilde kalıptan çıkan bir ürünün şuraları keskin olabiliyor. İşte bu keskinlikleri gidermek için
bu aleti kullanıyorum bu şekilde. Evet, epoksi çalışmasında kullandığımız bir diğer malzeme pürmüz çakmaklar demiştik. Bildiğimiz çakmak. Şu şekilde epoksi çalışmalarında çıkan baloncukları patlatmak için kullanıyoruz. Peki bunda neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bir kere mutfak evde kullandığımız çakmakları neden tavsiye etmiyorum? Çünkü epoksinin yüzeyinde sarı renkler oluşmasına neden oluyor, yakabiliyor. Bunu da kullanırken kalıbımıza çok yaklaştırmamamız gerekiyor. Biraz uzaktan baloncuğu patlatacak şekilde, ama çok da fazla tutmuyoruz, sararmasına neden olabilir. Bunlar bittikçe zaten gazını da doldurabiliyoruz. Pürmüz bu yüzden epoksi çalışmasına mutlaka olması gerekiyor. Çünkü çıkan o baloncuklar o şekilde kurursa ürünümüz yine maalesef güzel olmuyor. Bir diğer kullandığımız ürün epoksi çalışmalarında kenarları boyadığımız şu şekilde sıvı varak takımları. Bunların yine renkleri oluyor. Gümüş, bakır, bu şekilde gold. Bununla ilgili yapım videomuz var. Yani bu boya nasıl hazırlanıyor, nasıl uygulanıyor. Şu şekilde kenarlarını boyayabiliyoruz ürünlerimizin. Evet, şöyle kullandığım matkapları da size göstermek istiyorum. Mesela şu matkabımın ucu biraz daha kalın. Bunu genelde daha çok şöyle yaptığım ürünlerde şu şekilde delmek için kullanıyorum. Bu biraz daha büyük, ama harf anahtarlıklarında kesinlikle vidaları, bunlar için özel vidalar oluyor. O vidaya uyumlu olduğu için bu şekilde USB bağlantılı matkap kullanıyorum. Bu ucu olmuyor, şu şekilde geliyor size. Şu bağlantısı var. Elinizdeki herhangi bir güçlü adaptöre bunu takıyorsunuz. Ve fişe taktığınız zaman bunu kolay bir şekilde kullanıp buradan delme işlemini yapabiliyorsunuz. Bu da yine olmazsa olmazımız. Tabii ki bütün bunların yanında hangi çalışmayı yapıyorsanız onunla ilgili yardımcı malzemeler çok fazla. Tepsi yapıyorsanız kulp kullanmanız gerekiyor. İşte anahtarlık yapacaksanız halkalar ve bunlar için vidalar, pomponlar kullanıyoruz. Yani çok farklı ürünler var yapacağımız ürüne göre, ama temel ana malzemelerimiz bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.